Adı Maraş otuymuş bu. Bisküvi var mı? Bisküvi. Selamlar. Bu bölümde Vietnam kültürüyle ilgili bir şeyler çekmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Malezya'da parayı çaldırdıktan sonra Vietnam'da 9 haftalık bir süre kadar para biriktirmek için çalışmaya başladım. Bu son haftam bitirmek üzereyim. Bu nedenle son haftamda biraz daha kültürle ilgili videolar çekmek istiyorum. Şu arkada gördüğünüz yerde yaşıyorum ben. Burası turistik olmayan bir yer. Yani Vietnam'ın yerel kültürünü çok rahat bir şekilde görebileceğiniz bir yer. Önümüze gelen konuyla alakalı ilk yere gireceğim. Abi şöyle sokakta yürürken bir birahane gördüm. Benim Vietnam deyince aklıma gelen sanırım kültürle ilgili 3 şeyden biri birahane olur. Her bölgenin kendine özel çok ucuz birası var. Bu birahanelerde de ya kendi ürettikleri biraları ya da o lokal yerlerin biralarını satıyorlar. Şu arkada gördüğünüz fıçı bira bardağı 5 ton. Yani 1 TL gibi bir ücreti var. Değişik bir fıçı sistemi var burada. Yani böyle bir otomatik bir sistem yok. Pompa sistemiyle yani biraz el yardımıyla fıçıdan birayı çekiyorlar. Soğutma olmadığı için burada birayı buzla tüketiyorlar, yani değişik bir sistem. Ve de Vietnam'da siz hangi birhaneye giderseniz gidin, hele ki turistseniz kesinlikle size bira ikram ediyorlar. Genelde size hemen bir bira veriyorlar. Şu gördüğünüz gibi bakın. Birayı buzla tüketiyorlar abi. 2 tane bira çok ünlü. Saigon ve Hanoi diye geçiyor. Hanoi zaten başkent. Şu gördüğünüz bira Hanoi bira. Diğeri de Saigon. Vietnam'ın en büyük ikinci şehri Saigon. Ho Chi Minh City diye de biliniyor. Bira içerken genelde ya kurutulmuş balık yiyorlar veyahut da bizim gibi fıstık yiyorlar. Bazen tofu da yiyebiliyorlar ama o anki ortama göre değişiyor sanırım. Kurutulmuş balık lezzetliymiş yalnız ha. Vallahi güzel. Kurutulmuş balık çok güzelmiş abi. Çok değişik bir cheers'ları var, yani şerefe demeleri çok farklı. Nasıl şerefe yapıyorlar? Şimdi ben şerefeye kalkacağım, muhtemelen hepsi de aynısını yapacaklar. Şerefe yaparken ilk önce ayağa kalkmanız gerekiyor. Herkes ayağa kalkıyor. Ondan sonra 1, 2, 3 go mu yo mu bir şey diyorlar. Sonra 2, 3 go, 2, 3 go diyorlar, yani Türkçesini söyleyeyim. Ondan sonra herkes bardağındaki birayı bitirmesi gerekiyor. Bir bardağı bitirdikten sonra abi herkes tokalaşıyor. Değişik bir kültür. Bakalım, deneyeceğim şimdi. Umarım yaparlar. Okay, let's do mo by yo. Böyle herkes ayağa kalkıyor abi. Mo by yo yo by ya yo by ya yo. Oldu mu? Gördüğünüz gibi herkes birasını bitiriyor. Ondan sonra selamlaşıp tokalaşma başlıyor. Güzel bir kültür, değişik bir kültür. Sanırım tebrik ediyorlar birbirlerini, yani bardaktaki tüm birayı bitirdik diye bir tebrik ediyorlar. Türkiye'deki kahvehane kültürü gibi burada birahane kültürü var. Genci, yaşlısı, işten sonra böyle hava biraz da güzelse kesinlikle birahaneleri doldurup abi keyifle biralarını içip sohbet ediyorlar yani. Şöyle söyleyeyim abi size, çay içseler, yani yeşil çay içseler 4 ton tutuyor yeşil çay. Bira içiyorlar 5 ton tutuyor. Onun için insanlar da genelde bira içmeyi tercih ediyorlar böyle yerlerde. Şimdi size çok değişik, benim de bilmediğim ama Vietnam'da çoğu insanda gördüğüm bir şey göstereceğim. Tam olarak nedenini anlamadım. Birkaç farklı teori var. Şöyle göstereyim. Vietnam'da abi erkekler genellikle serçe parmaklarının tırnaklarını uzatıyorlar. Bu masada da birinin serçe parmağındaki tırnağı uzun. Bakın, izin verirse göstermeye çalışacağım. Why you have big fingers?
Abi benim de duyduğum ilk teori kulaklarını burunlarını karıştırmak için uzattıkları. Ama ilk kez gerçekten de buranın yerli halkından birini söyledi. Sanırım gerçekten de tırnaklarını, vücutlarının münasip deliklerini karıştırmak için kullanıyorlarmış. Bu da böyle değişik bir kültür yani. Evet abi, biramızı da içtik. Sokak boyunca biraz daha Vietnam kültürünü tanıyalım. Hadi bakalım. Evet abi, birhaneden çıktım. Şöyle arkamda kaldı birhane. Hemen ileride Vietnam halkının genelde tükettiği noodle. Bu adamlar abi sabah kahvaltıda noodle yiyorlar. Öğlen yemeğinde noodle yiyorlar. Akşam yemeğinde de noodle yiyorlar. Zaten ya pilav yeniyor burada ya da noodle yeniyor. Şimdi ben size geleneksel bir Vietnam noodle'cısını göstereceğim. Tam da abi şu karşıda geleneksel bir Vietnam noodle'cısı var. Abi burada sebzeli veya da etli noodle'lar yapıyorlar. Şu arkada gördüğünüz kazanlarda noodle'ları haşlıyorlar. Şurada da yüksek ateşte noodle'ları pişiriyorlar. İşte istediğinize göre ya sebzeli yapıyorlar ya da etli olarak pişiriyorlar. Abi bir de böyle dükkanlarda sadece noodle değil, bir de fried rice diye bir şey satılıyor. Yani bunların haşlama pilavlarını bildiğiniz yağda kavuruyorlar. Bazen sebze veya et de kullanıyorlar. Ona da fried rice diyorlar yani. Hadi bakalım, buradan yolumuza devam ediyoruz abi. Yine yolda size Vietnam'la ilgili biraz ilginç bir bilgi aktarayım. Şimdi Vietnam komünist bir düzenden geldiği için abi burada her insanın bir tane evi var. Bu nedenle bir iş, bir dükkan açacakları zaman kendi evlerinin alt katını açıyorlar. Bu gördüğünüz dükkanların neredeyse hepsi abi kendi evleri. Yani böyle dükkanın içine doğru girerseniz aslında kendi evleri olduğunu görüyorsunuz. Bu nedenle çoğu dükkana girdiğinizde ayakkabınızı çıkarıp girmeniz gerekiyor Vietnam'da. Ya tabi bu anlattığım şeyler genelde sizin belki Vietnam'a geldiğinizde Hanoi, Saigon gibi büyük şehirlerde görmezsiniz ama küçük bölgelerde, yani Vietnam halkının gerçek kültürünü görebileceğiniz yerlerde böyle abi. Bakın hatta şöyle göstereyim size. Şu mesela burası bir ayakkabıcı. Gördüğünüz gibi ayakkabıları dışarıda çıkarıyoruz abi. Girerken ondan sonra görüyoruz. Bakın şimdi ayakkabıları çıkarıp öyle gireceğim dükkana. Hello. Şöyle halı falan var abi içeride. Burası bir dükkan. Mesela yani örnek için görüyorum. Şu arkadaki gördüğünüz kapı da abi bu insanların evine açılıyor. Onun için burada hem dükkan hem ev sistemi, yani home office. Vietnam'da çoğu dükkan home office şeklinde ilerliyor. Ve Vietnam'da görüp görebileceğiniz en ilginç kültürü göstereceğim abi şimdi size. Şu gördüğünüz kafeler. Şimdi anlatıyorum. Abi bu hemen yanımda gördüğünüz seyyar bir masa etrafında toplanıp mink taburelere oturan insanlar ne yapıyor diyebilirsiniz yani. Hemen aydınlatıyorum sizi. Burası gördüğünüz geleneksel bir Vietnam kafesi. Genel halk ucuz yolu sosyalleşmek için böyle bir yöntem bulmuşlar abi. Şöyle bir oturayım abi, size şimdi burayı daha detaylı anlatacağım. Söyleyeyim, sadece bu yolda, yani böyle 1 kilometrelik bir yol gibi düşünün burayı. Bu tarz kafelerden en az 15-20 tane bulabilirsiniz böyle. Gelen halk buraya oturuyor abi. Millet telefonuyla oynuyor, işte sigarasını içiyor, bir sürü çeşitli içecekleri var. Onları tüketiyorlar ve sosyalleşiyorlar. Çok ucuz yolu sosyalleşmenin şekli. Benim Vietnam'da özellikle dikkatimi çeken başka bir unsur oldu abi. Buradaki Red Bull'lar çok farklı. Şöyle göstereyim size. Red Bull'lar böyle satılıyor abi. Asya'da, Tayland'da, Vietnam'da, Kamboçya'da gelirseniz şöyle Red Bull'lar göreceksiniz. Ben ilk önce şey diye düşündüm. Ulan hani Red Bull'un bir pazarlama taktiği. Ondan sonra ufak bir araştırma yaptım. Yani Red Bull'lar niye burada farklı diye. Tayland'da 1975 yılında bir eczacı değişik kimyasalları karıştırarak abi bir enerji içeceği üretiyor. Bu enerji içeceğine de Kratingang gibi bir şey koyuyor. Tam telaffuz edememiş de olabilirim. Böyle bir isim koyuyor. Bu enerji içeceği tutuyor tabii Tayland'da, güzel içiliyor. Abi üretildikten 4 yıl sonra Avustralya'da Blendax'ta çalışan bir pazarlama müdürü abi Tayland'a tabii ki de iş ziyareti için geliyor. Abi bu iş seyahatinde uzun bir uçuşların ardından bu içeceği içiyor ve bunun jet lag'ına iyi geldiğini fark ediyor. Ondan sonra diyor ki ulan ben bunu Avustralya'ya götüreyim. Bu Red Bull'u bizim Türkiye'de, yani hatta daha genel diyeyim, Asya ülkeleri dışında içilen Red Bull'un asidik oranı daha fazla. Yani bu asitsiz. Bizimki biraz daha asit. Yani böyle aşırı diyor ya bizimki. Burada öyle bir şey demiyor yani. Yani hocam asıl Red Bull Tayland'da bulunan, gerçek adı Kratingang gibi olan şöyle bir rengi ve görüntüsü olan bir Red Bull'muş. Bunu Avustralyalı bir pazarlama müdürü
dünyaya yaymış diyeyim yani. Böyle de bir ufak bir bilgi vermiş olayım size. Neler içebilirsiniz derseniz böyle işte Red Bull'un ilk Red Bull var burada, onları içebiliyorsunuz. Ondan sonra kendi biraları var Hanoi, onları içebilirsiniz. Birkaç süt şekli var. Burada çekirdek çitlemek çok meşhur. Çekirdekleri satıyorlar. Abi şöyle Vietnam'a geldiğinizde sokaklarda şöyle bir şeye rastlayacaksınız. İnsanlar çok rahat bir şekilde sokaklarda böyle bambudan bir çubuk yardımıyla ot içiyorlar. İlk önce buradan ne oluyor, Amsterdam'a mı geldik, böyle rahatlık orada yok derken küçük bir araştırmanın ardından içtikleri otun çok farklı bir stil tütün olduğunu anlıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim ben size. Bu abi içtikleri tütün, şöyle varsa burada göstereyim. Can I have this one? Abi şöyle bir tütün tüketiyor bu arkadaşlarımız. İçiş şekli birazcık farklı. Tütünü abi şu yuvaya koyuyorlar. Ondan sonra ateş yardımıyla içlerine çekiyorlar bu tütünü. Altında su var bunun birazcık. Duman az biraz filtre oluyor yani olabildiği kadar. İçtikleri tütün çok garip bunların. Tam söyleyebilir miyim bilmiyorum ama Nicotina rustico adında bir tütün tüketiyorlar abi. Bizim içilen yani normal sigara tütününe oranla 9 kat daha fazla nikotin var. Yani %9, %10 oranında bir nikotin barındırıyor. Genelde insanlar bunu içtikten sonra böyle bir 10-15 saniye boş bakıyorlar. Burada ama bir uyuşturucu madde değil bu. Nikotin tabii kana karışınca öyle bir etki gösteriyor bunları. İçtikleri tütünü araştırırken bu tütünün bizim Türkiye'de de kullanıldığını fark ettim. Yani okudum. Adı Maraş otuymuş bu. Sadece Türkiye'de Maraş bölgesinde tüketiliyor bu ot diyeyim. Bu otta bizimkiler sek tüketmeyi sevmiyorlar bu otu. Onun için böyle bir meşe ağacı, palamut ağacı falan karıştırıp çiğneyerek tüketiliyormuş Türkiye'de bu. Yani Maraş bölgesinde. Tabii çok ciddi ağız problemlerine, diş sağlığına ve ağız kanserine yol açıyormuş bu durum. Ve de bağımlılık yaptığı söyleniyor. Tütünün her türlüsü kötü abi. Yani bu sadece bir gelenek burada. Niye böyle bir gelenek olduğunu ben de bilmiyorum. Nereden gelmiş onu da bilmiyorum. Ben bunu sadece Vietnam'da gördüm. Yani Asya ülkelerinde öyle bir bilindik bir şey değil bu. Ne Tayland'da gördüm, ne Malezya'da gördüm, ne Kamboçya'da gördüm. Böyle bir şey bir tek Vietnam'da var. Bunların kültürünü atacak. Turistler falan bunları içince düşüyorlarmış yerlere. Ben içmedim. Yani tütünle aram iyi değil. Çok kötü. Yaktı. Oo, başım dönüyor hocam. Salaktan oraya kesmeye başladım. Derin düşüncelere dalıyorum ara ara. Rahatlık geldi. Kendime geleyim. Devam edeceğiz abi. Biraz etrafı görelim. Vallahi kendine geldi herhalde kadın. Bir şeyler dedi, güldü falan, iyi falan bir şeyler dedi. Değişik. Baksana adam buraya oturdum. 5.'yi çekiyor ya. Nasıl bir ciğer varmış. Abicim en son kökletiyor, kaldırıyor bu bucunu bir de. Baba üf. Vay vay. Hani bir ayılır gibi oluyor, hemen tık bir tane daha patlatıyor. Ben ona bir bisküvi bir şeyler alayım. Bak hala içiyor ya. Durmadan içiyor. Kaçıncıyı içti abicim. Ya da gaza geldi, kamerayı gördü, gaza geldi. Ya da bayağı içiliyor yani burada. No, dumanını çekti, içinde duman var. Sen diyor dumanını çek. Yok abi istemiyorum ya. Bunlar beni bayıltmak istiyor, ben sana söyleyeyim. Burada pat ben düşeyim, ondan sonra eğlence çıksın Vietnam halkına. Ayağımı vuruyor ikidir şeyle, çubukla, hadi diyor bir tane daha istiyor. Yok içine çek diyor, içine çek. Yok abi milyonlara da eğlence çıktı ya. Hiç içmeyecek. Bak hala içiyor. Müptezel bu, felaket büyük müptezel bu. İçmeyin yani, çok matah bir şey değilmiş. Evet abi, bu bölümde elimden geldiği kadarıyla yaşadığım bölgedeki kültürel farklılıkları size anlatmak istedim. Umarım bölümden keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.